kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sirkesiz ve ağzınızda eriyecek kıyır kıyır bir kurabiye tarifi hazırlayacağız. Fazla da kıymetli vaktinizi almak istemiyorum. Hemen tarifime geçmek istiyorum. Burada 200 gram oda sıcaklığında eritmiş olduğum margarinim var. Sizler dilerseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Hemen üzerine bir çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Bir çay bardağı da tatlı yoğurt ilave ediyorum. Yoğurdunuzun tatlı olmasına dikkat edin. Bir paket de kabartma tozu ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı tuz, bir yemek kaşığı da şeker ilave ediyorum. 2 tane yumurta ilave ediyorum. Birinin sarısını üzerine kullanacağım yumurtamın. Hemen kabımın içine almış olduğum malzemelerimi unumu almadan önce bir karıştırmak istiyorum. Tamam, yeterli. 4 bardak unum var. Böyle kontrollü bir şekilde ilave edip yoğuracağım. Sizler de ununuzu kontrollü bir şekilde ilave edip yoğurun. Çünkü neden derseniz unumuzun kalitesinden kalitesine ve yumurtamızın büyüklüğünden küçüklüğüne un miktarımızda değişiklik gösterebiliyor. Unumun hepsini ilave ediyorum ben çünkü hepsini alacak. Şimdi pürüzsüz hale gelinceye kadar hamurumu yoğuracağım. Kulak memesi yumuşaklığından biraz daha yumuşak bir hamur elde edeceğim. Tamam, yeterli. Pürüzsüz hale gelinceye kadar yoğurdum hamurumu. Hemen şöyle yumuşaklığını da göstereyim. Kurabiyemizin hamurunun yumuşaklığı bu şekilde olacak. Şimdi hemen böyle masamın üzerine alıyorum. Eşit parçalar haline böleceğim. Ve şu şekilde açıyorum. Böyle ortadan kenara doğru açın ki her tarafı eşit kalınlıkta olsun. Yine aynısı gibi bu şekilde açıyorum. Hepsini bu şekilde açıp bitireceğim. Hepsini açıp bitirdim. Şimdi şu şekilde hafifçe parmak uçlarımla bastırıp düzlüyorum. Ve üzerine yumurta sarımı ilave ediyorum. Evet, tamam. Şimdi kurabiyemizin şeklini verelim. Hemen böyle çekirdeğimi alıyorum ve şu şekilde şeklini veriyorum kurabiyemin.
Ben bu büyüklükte yapıyorum. Sizler isterseniz daha büyük de yapabilirsiniz. Tamamen tercihinize kalmış. Hemen böyle ay çekirdeğime batırıyorum ve tepsimin içine alıyorum. Bu şekilde. Şimdi hepsini sizlere gösterdiğim gibi yapıp bitireceğim. Evet, hepsini sizlere gösterdiğim gibi yapıp bitirdim. Dolu dolu 2 tepsi kurabiyem çıktı. Şimdi fırınımı alt üst fan ayarlı 190 dereceye ayarlayacağım. Önceden 10 dakika ısındıktan sonra katıp pişireceğim. Her tarifimde olduğu gibi bu tarifimde de belirtmek istiyorum. Sizler kendi fırınınızın ayarına göre ayarlayıp pişirirseniz daha güzel sonuçlar alırsınız. Çünkü neden derseniz fırınlarımızın markası aynı olmadığı için pişirme süresinde de değişiklik gösterebiliyor. Evet, kurabiyelerim pişti. Daha yeni fırınımdan aldım. Benim fırınımda yarım saatte pişti. Bunu da belirtmiş olayım. Şimdi kurabiyelerim tamamen soğusun. Soğuduktan sonra servis tabağımın içine alıp iç dokusunu da sizlerle paylaşacağım. Kurabiyelerim tamamen soğudu. Hemen böyle servis tabağımın içine alıyorum. Hemen şöyle altına da göstereyim. Altta da üstü de eşit bir şekilde kızardı. Evet, bütün kurabiyelerimi servis tabağımın içine aldım. Şimdi hemen böyle iç dokusunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Yani bakar mısınız, un gibi dağılan bir kurabiye tarifi oldu. Hem de sirkesiz. Kesinlikle bu tariften sonra bir daha kurabiyenizde asla sirke kullanmayacaksınız. Çünkü gördüğünüz gibi sirkesiz de un gibi dağılan bir kurabiye tarifi oldu. Kesinlikle kaydedin, kaybetmeyin. Bu tariften sonra bir daha asla başka bir kurabiye tarifi denemeyeceksiniz. Bu güzel tarifi sizler de kaçırmak istemeyeceksiniz. Kesinlikle bundan da emin olabilirsiniz. Evet, bugünkü tarifim de buraya kadardı. Umarım beğenirsiniz ve daha güzellerini sizler yaparsınız. Sizler böyle tarifimin son dakikalarını izlerken ben de sizlere yavaş yavaş veda edeyim. Yine tarifimle alakalı aklınıza takılan sorularınız olursa yorumlar kısmına yazarsanız elimden geldiği kadar hızlı cevap vermeye çalışıyorum. Bunu da belirtmiş olayım. Ve hala kanalıma abone değilseniz bir tıkla ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Yine tariflerimi beğeniyorsanız sevdiklerinizle ve sosyal medyalarınızda paylaşırsanız daha büyük kitlelere ulaşmama neden olursunuz ve beni de çok mutlu edersiniz. Evet, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.